Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir körfez ülkesi olan Katar, resmi adıyla Katar Devleti, bir tek Suudi Arabistan ile karadan sınır komşusu olup diğer taraflardan Basra Körfezi ile çevrilidir. Başkenti Doha olan Katar'ın idaresi 19. yüzyıldan beri Al Thani ailesindedir. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'dir. 2020 yılı United Nations verilerine göre yaklaşık 2.800.000 nüfuslu Katar, dünya nüfusunun %0.04'ünü oluştursa da artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın en zengin ülkesi olarak gösterilmekte ve Orta Doğu'daki diğer körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir. Burası Suk Vakıf, yani Suk aslında Arap çarşısı anlamına geliyor. Bu bölge Katar'da görebileceğiniz en turistik bölge olarak tanımlayabilirim belki de. Renove edilmiş, yani bir kısmı orijinal, bir kısmının tadilatı tamamlanmış, orijinaline sadık kalınarak. Katar'a özgü hediyelik alabileceğiniz bir yerde Suk Vakıf. Burada gördüğünüz gibi renkli magnetler, objeler var. Genelde şu develerden götürüyorduk biz, değil mi? İlk Katar'a geldiğimizde. Evet. Bunların kabukları açılabiliyor. Kabukları. İçlerine bir küçük altın koyarsanız daha anlamlı oluyor. Evet. Su karak. Aldık. Evet. Buraya gelince karak denemelisiniz. Kimi çok seviyor, kimi hiç sevmiyor. Ama bunu içince duvarlara tırmanacağınızı garanti ediyorum. Götür beni gittiğin yere. Ayva, maşallah. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin keşfedilmesinden önce ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına bağlı olan Katar'ın kaderi 1940'larda bu rezervlerin keşfiyle tamamen değişmiş ve bu değişim Katarlıları yüksek yaşam standartlarına kavuşturmuştur. Bölgede yaşayanlar tarafından sıkça duyduğumuz Katarlı olunmaz, Katarlı doğulur ifadesi ülkenin kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek yaşam standartlarının altını çizmektedir adeta. Yani burada doğsanız da Katarlı olamazsınız. Bu arada Katar vatandaşları toplam ülke nüfusunun yaklaşık %10'unu oluştururken geri kalan nüfus başta Hindistan, Filipinler ve Nepal olmak üzere Katar'a petrol, gaz, inşaat, sağlık, hizmet ve enerji sektörlerinde çalışmaya gelen 20'den fazla ülkenin vatandaşlarından oluşmaktadır. Hal böyle olunca her ne kadar nüfus ve ölçek bakımından küçük bir ülke olsa da Katar değişik uluslar ve ırklar bakımından çok zengin bir popülasyona sahiptir. Sepetçiler kastı. Şeyi göstersene, Desert Rose'ları göster. Evet, bu çok önemli. Bu Desert Rose denen bir mineral taş aslında. Katar'a özgü, Arap çöllerine özgü. Şimdi herkes beni dinliyor. Çok heyecanla girdim konuya. İşimiz bana geldi diye. Bu arada Katar'ın Ulusal Müzesi videomuzda var. National Museum of Katar'ın mimarisi de bu Desert Rose taşından esinlenerek yapıldı. Hareketleri. Bu da yelpa. Bunları sen alsak ya. Ne işe yarıyor? Game of Thrones'da kendini şey sandın. Cersei. Game of Thrones. Suk Vakıfı dolaşırken gözleri kumaş parçalarıyla kapalı olan şahinler dikkatinizi çekecektir. Şahin yetiştiriciliği Katar'da önemli bir gelenek ve hobi. Şahinin cinsi ve yeteneklerine göre ise fiyatları binlerce dolardan yüz binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Doğanın simge binalerinden bir tanesi dantelli bina. Dantelli bina. Adı neydi? Burj Doha. Burj Doha. Tam arkamda. Işıklandırılıyor şimdi. Ve uçak geçiyor.
Burası da Katar'ın en eski oteli Sheraton. Etrafta hiçbir otel yokken, her taraflar çöl, toz, toprak taşırken bu otel varmış. Doğalgaz çıkarmaya gelen İngilizlerin kalması için yapılmış. Doğan'ın şehir merkezinde eskiden dolaşırken profesyonel makineyle çekim yapmaya kalktığınızda güvenlikler yanınıza gelip hemen o fotoğrafları sizden silmenizi ister, bizzat makinenizi kontrol ederdi. Durum hala böyle mi bilmiyoruz ama bu riski almamak adına telefonlarımızla, telefon kameralarımızla bu görüntüleri kaydediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Katar metrolarına ait. Yani bu yapıyı gördüğünüzde bileceksiniz ki Katar metrosundasınız. 2009'un Mayıs ayında devreye giren Katar metrosunun şu an 37 istasyonu var. Toplam 75 kilometre uzunluğunda. Dünya Kupası için hazırlıkların sürecinde tamamlandı. Daha doğrusu hala yapılıyor. Tamamlandığında 100 tane istasyon olması bekleniyormuş, planlanıyormuş. Kırmızı, yeşil ve altın olmak üzere 3 hattı var. Gördüğünüz bu biçim, yani kubbeli, tonozlu görünen bu yapı Katar Emiri tarafından 2013 yılında seçilmiş. Toplam 6 tane proje sunulmuş. Hatta İngilizce'de vaulted spaces, yani kubbeli, tonozlu alanlar olarak çevrilebilen bir isim almış. Tarihi İslami yapılardan esinlenerek böyle modern bir görünüme kavuşturmuşlar. Artık turist olarak kolaylıkla buradan istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinin, finans merkezinin tabiri caizse kalbinde yer alan City Center koskocaman bir alışveriş merkezi. Her zaman çok kalabalık. Her ne kadar son yıllarda Katar kendi gıda ve temizlik ürünlerini üretmeye başlasa da çoğu tüketim maddesi dışarıdan ithal edilmektedir ve bu nedenle özellikle gıda malzemeleri ucuz değildir. Öte yandan vergi oranları düşük, enerji ucuzdur. Doha'nın simgelerinden bir tanesi olan İslami Sanatlar Müzesi'nden merhaba. İslami Sanatlar Müzesi, yani Museum of Islamic Arts, MIA kısaltmasıyla geçiyor. Doha sahil şeridi üzerinde muhteşem bir müze. Çin asıllı Amerikan mimar Ming Pei tarafından tasarlanmış. Ming Pei bu teklif ilk geldiğinde kendisi 91 yaşındaymış. Ben bıraksın bu işleri, artık tasarlamıyorum derken yoğun ısrarlar sonucunda tasarlamayı kabul etmiş. İyi ki de etmiş. 6 ay boyunca İslam coğrafyasında dolaşarak bu coğrafyayı iyice deneyimlemiş, sindirmiş ve bu müzeyi tasarlamış. Kendisi aynı zamanda Louvre önündeki piramidin de tasarımcısı. Gelelim müzede neler var? Kraliyet ailesinin, yani Katar Kraliyet ailesinin 7. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında Mısır, İspanya, İran, Irak, Türkiye ve Orta Asya'dan getirdiği el yazmaları, metaller, camlar, seramikler ve bir sürü tekstil objesi gibi İslam sanatına ait çok önemli örnekler var. Mutlaka gelin. Gördüğünüz üzere tam arkamızda Katar İslami Sanatlar Müzesi, parantez içinde MIA var. Biz de şu an MIA'nın parkındayız. Çünkü MIA'nın yanı başında ne var? MIA Park var. Genelde cuma günleri öğle namazından sonra halk bu parklara koşuyor, piknik yapıyor, bayır aşağı çocuklar koşturuyor. Arap çöllerinde gerçekten bulunmaz bir ortam. Yeşillik deseniz yeşillik ve Arap Körfezi'nin turkuaz suları yanı başınızda. Şöyle bir gösterelim ortamı. Kameraman arkadaşım sevgili Ferda. Katar'da yıl boyunca farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Katar müzelerine ait galeriler ve Katar Filarmoni Orkestrası'nın düzenlediği konserler ise sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Katar'ın Ulusal Müzesi'nden merhaba. Yapımı yaklaşık 8 yıl süren ve 2019'un Mart ayında açılan Katar'ın Ulusal Müzesi gördüğünüz gibi disklere benzer formlardan oluşmakta.
Bu Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanmış. Çölde bulunan çok katmanlı bir kristal, yani doğal taş olan Çöl Gülü isimli bir doğal taştan ilhamla tasarlanmış müze. Birazdan gezeceğiz. Katar Ulusal Müzesi 3 bölümden oluşuyor. Başlangıç, Katar'da yaşam ve Katar'ın modern tarihi. The Pearl'deyiz. Yani Katar'a gelince mutlaka uğramanız gereken duraklardan biri. Tarih var mı? Hayır. Sanat var mı? Hayır. Ne var? Güzel restoranlar, kafeler, ondan sonra yürüyüş alanı, yerleşim yerleri. Gördüğünüz gibi bunlar insanların yaşadığı sosyal konutlar. Biraz süslemişler, püslemişler, şık ve çekici hale getirmişler. Ondan sonra yatlarını demirlemişler. Biz tabii böyle kenarından geçip bakıyoruz. Zaten beni deniz tutuyor, o yüzden yata karşı bir ilgim yok. Olsaydı da olamazdı. Kapalı alanları, oturma alanlarının altında böyle mağazalar var. Şöyle mağazalar. Merhaba, Ferrari otoparkına geldik. Aşkım bana birkaç tane Ferrari almış. Evin otoparkına park etmiş. Seçme. Katar'a gelmişken birkaç tane Ferrari, Lamborghini görelim derseniz, Pearl'de Ferrari'nin showroom'unun üst katında halka açık bu otoparkta böyle sıra selviler gibi uzanmış Ferrari'leri görebilirsiniz. Hop, gündüz vaktine sıçradım. Pearl içindeki Medina Central'deyiz. Medina Central'de böyle hafta sonu bu yolu trafiğe kapatıyorlar. Şirin şirin kafeler, evler, restoranlar var. En çok takıldığımız Türk çift de arkamızda gördüğünüz gibi kameraya ilgilerini belirtmeden geçemiyorlar kendileri. Hadi gezelim. Mercedes'o geçer. Buradan geçiyor. Buradan da Corvette geçiyor, biliyor. Corvette'miş canım. Corvette ne? Neden bendik sıfır? Aslında bendik değil canım. Yol da veriyor. Yerini biliyor. içindeki Kanat Quartier'den merhaba. Burada gördüğünüz gibi Venedik'ten ilham alınmış su kanalları, rengarenk evler, kafeler görebilirsiniz.
Aralık 2019, yani Katar'ın ulusal günü. Ve eşine zor rastlanan günlerden biri, çünkü yağmur yağıyor. Burası Katar'da kültür sanat faaliyetlerinin yapıldığı ve uluslararası etkinliklerin organize edildiği bir yer. Sanat galerileri var, tiyatro, bir amfitiyatrosu var açık, operası, çok keyifli, çok güzel bir yer. Böyle telteler altında gezebiliyorsunuz sıcak yaz günlerinde bile. Ama işte yağmur var. Hadi yağmurda bile gezelim o zaman. İşte lüks mağazaları bir araya getiren, Katar'da bulunan 21 High Street ve Paris'in göbeğinde bulunan dev mağaza Galeri Lafayette de burada yerini almış. Katar'da görebilirsiniz. Güneş yüzünü tekrar gösterdi. Yazları kurak ve nemli, kışları ise ılık ve az yağışlı geçen Katar, yıl boyu genel olarak güneşlidir. Ekim ve Nisan arasındaki dönem açık havada konforlu vakit geçirmek için bir fırsattır. Burası Katar'da gezebileceğiniz en büyük açık hava parklarından biri. Evet, birden fazla park var anlamına geliyor bu. Al Bida Park, denize nazır, kornişle paralel, şehrin en önemli merkezlerinden birine 2 milyon metrekare alana kurulmuş ve Katar'ın tek hayvan dostu parkı, yani köpeklerinizle gidip gezebileceğiniz parkı oluyor. Buraya insanlar hafta sonu pikniklere geliyor, yürüyüşlere geliyor. Katar'ı çok takdir ediyoruz. Bu kadar önemli bir alanı sadece yeşil alana ayırdığı için. Teşekkürler Katar! Yanlış yöne koşuyorsun. Katar'da bir diğer parka geldik. Burası eğitim şehri içerisinde bulunan Oxygen Park. Neden adı Oxygen Park? Çünkü arkamda görmüş olduğunuz beton alanlarda hem havaya oksijen veriyorlar hem de yazın 40 dereceyi geçen sıcaklıklarda klima eşliğinde serin bir yürüyüşün tadına varıyorsunuz. Mayıs ve Eylül arası ise sıcaklıkların zirve yaptığı aylardır. En yüksek 50 santigrat derecenin kaydedildiği bu dönemde gece bile olsa açık havada yürüyüş yapmak imkansız hale gelebilmektedir. Bu durumda insanları ister istemez kapalı alanlar ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirmeyi mahkum etmektedir. Katar'da Venedik temalı alışveriş merkezi Villaggio'dayız. Su kanalı geçiyor içinden. Tadında da böyle bulutlar var. Siz yürürken hareket ediyor gibi oluyor. Eğitim, bilim ve sanat alanlarında Katar'a toplumsal kalkınma anlamında katkı sağlamak için Şeyha Mozah tarafından 1995'te Katar Foundation, yani Katar Vakfı kurulmuştur. Katar Vakfı'nın bir parçası olan Education City, yani eğitim şehri ise 8 uluslararası üniversitenin kampüsüyle birlikte ulusal kütüphane, müze, kongre merkezi, binicilik merkezi, park, cami, stadyum, golf kulübü ve kadın çocuk sağlığı hastanesini de bünyesinde barındırıyor. Katar eğitim şehrine geldiğinizde görmeniz gereken belki de ilk durak Katar'ın ulusal kütüphanesi. Muhteşem güzellikte. Bakalım kütüphanede neredeymiş?
açık. Burada ücretsiz internetle birlikte isterseniz kendi laptopunuzu getirebilir, isterseniz buranın sunduğu bilgisayarları kullanabilir, sosyal alanlarda oturabilir, dilerseniz de sessiz odalarda çalışabilirsiniz. Hepsi ücretsiz ve gün boyu halka açık. Evet, şu an arkamda görmüş olduğunuz muhteşem yapı bir cami, aynı zamanda eğitim şehri yani Education City içerisinde bulunan İlahiyat Fakültesi'nin bir parçası. Bu Arap Körfezi'ndeki ilk modern mimariye sahip cami olarak geçiyor. Bu cami uzaktan gördüğünüzde upuzun iki enteresan minaresiyle dikkatinizi çekiyor. Her biri 90 metre boyunda. Cami mimarisinde temel olarak 5 ana kolon var. Bu kolonlarda İslam'ın 5 farzından esinlenerek yapılmış. Sıcaklıklar biraz çekilir hale geldiğinde ise Katar'daki birkaç plaj ve şehir merkezi dışında kalan daha bakir plajlarda turkuaz sularda yüzmenin, çölde kamp yapmanın keyfi ise adeta ödül gibidir. Katar'da yaşayan bir Türk çift olarak hem kendimize bir anı olması hem de Katar'ı merak edenleri fikir vermesi amacıyla hazırladığımız videomuzu umarız beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Rotanız neresi olursa olsun sağlıkla ve keyifle gerçekleştireceğiniz seyahatler diliyoruz.